Dinler tarihi bize dünyaya gelmiş on binlerce peygamberin varlığından bahsetse de hakkında bilgi sahibi olduğumuz peygamber sayısı ne yazık ki çok azdır. Ve bilgilerin çoğu da İsrailiyat kaynaklarından aktarılmış olan tarihi doğruluğu kanıtlanamayan kaynaklardır. İşte bu kısıtlı dinler tarihi bilgimiz ile bazı gerçekleri binlerce yıldır bulmaya çalışıyoruz. Ama güzel bir deyiş vardır. Bu dünyada iki şey saklanamaz: gerçekler ve yalanlar. İşte tam da bu lafı kanıtlar nitelikte bir olay 1946 senesinde yaşandı ve dinler tarihi çalışmalarında büyük bir ses getirdi. Kumran'da sürülerini otlatan bir grup küçük çocuk bize göklere çıkarılmış, orada Tanrı'yı ve meleklerini görmüş ve tüm bunları her türlü detayıyla yazmış bir peygamberin yazıtlarını gösterdiler. Kimden bahsediyorum? İlk insan soyunun 7. nesli ve 7. peygamberi olan ölümsüzlük ile ödüllendirilip göklere alınmış ve Tanrı ile yürümüş Enok peygamberden. Enok peygamber bize göksel karşılaşmaları ve ilahi düzeni o kadar detaylı anlatmıştır ki günümüzde onun gördüğü ve bizzat onlarla bir süre yaşadığı varlıklara koyduğumuz bir isim mevcut: uzaylılar. Gerçeği Bula hoş geldiniz. ...1946 senesi İsrail Batı Şeria Kumran bölgesi. Bu Sarp dağlarda yaşayan Bedevi kabilelerinden iki genç çoban sürülerini otlatırken canları sıkılır ve etraflarındaki dağların yamaçlarındaki küçük mağara gözlerine taş atmaya başlarlar. Erkek olanlar ve erkek çocuğu olanlar bu anlamsız faaliyetin neden yapıldığını eminim ki sorgulamamışlardır. Neyse, biz erkeklerin bu gereksiz davranışları sayesinde insanlık ve dinler tarihinin en sıra dışı keşfi yapılmak üzeredir. Gördüğünüz bu mağaraya taş sallayan çocuklar duydukları kırılma sesi sonrasında şaşırırlar ve tabii hemen mağarayı keşfe giderler. Gördükleri inanılmazdır. Yan yana dizilmiş büyük kil çömleklerden oluşan bir depo bulurlar ve attıkları taş ile bu çömleklerden birisini kırmışlardır. Çömleğin içinden çıkan parşömenler uzmanlara götürülür ve bir anda bütün bölge hem arkeologlar, hem tarihçiler, hem de hazine avcıları tarafından ablukaya alınır. Yapılan çalışmalar sonucu bölgedeki 10 mağarada daha toplamda 900'e yakın el yazması parşömen bulunur. Günümüzde bu büyük koleksiyona Ölü Deniz yazmaları diyoruz. Bu yazmaların içindeki bir bölüm ise özellikle Hristiyanlık ve günümüz Yahudiliği tarafından sapkın ve yoldan çıkarıcı olarak gösterilen Enok kitabının metinleriydi. Bu büyük kaynak içinde 5 kitabı, daha doğrusu 5 ana bölümü daha barındırıyordu. Gözcüler kitabı, bahsetmeler kitabı, astronomi kitabı, rüya görüleri ve yaklaşık 100 bölümden oluşan Enok mektupları ya da nasihatleri denilen kısım. Peki kim bu Enok peygamber? Ve neden bu kadar önemli bir şahsiyet? Düşünün, Hz. Muhammed'den binlerce sene önce yaşamış ve bizzat Tanrı ile karşılaşmış bir insan. Bu sebepten onu biraz tanımakta fayda var. Enok peygamber kitabında bize kendisini 7. peygamber olarak tanıtır. Aslında kullandığı kelime patriark, yani önder demektir. Videoda kitabın detaylarına ana hatları ile gireceğim çünkü okumanız gerek ve okumanızı da tavsiye ederim. En azından araştırmalarınızda kullanacağınız güzel bir kaynak olur. Tarihte Enok peygamberi çeşitli isimlerle görmek mümkün. Mısırlılar ona Tot demişlerdir. Yunanlılar Hermes demişlerdir. Roma'da Merkür olmuştur. İslam'da kendisinden İdris olarak bahsedilir. Aslında şöyle bir ilginç nokta var. İdris bir isimden ziyade bir sıfattır ve bilimde ileri olan katip anlamları taşır. Bu sebepten Enok peygamber İslam literatüründe hem İdris ismiyle hem de Hızır ismiyle karşımıza çıkar. Burada ortak nokta aslında bilimde, ilimde ileri olan anlamıdır. Çünkü tüm kültürleri ve mitleri incelediğimizde Enok her daim bilimle ve gizli sırlar ilmiyle ifade edilir. Mesela Mısır'da Tot kayıtları tutan büyük bilgedir. Her türlü bilimin ondan insanlığa yayıldığına inanılır. Yunanlılar için Hermes, tanrılardan gelen bilgiyi insanlara ileten bir aracı ve meşhur zümrüt tabletleri yazan bir bilgedir. Öyle ki tufan yıkımı sonrası insanlığın onun bu notları ile yeniden bilimde ilerlediğine inanılır. İslam kültüründe ise İdris peygamber zamanında astronomi ile ilgilenen ilk kişi olarak belirtilir ve aslında kendisinin adının İdris olmadığı fakat ilim ve bilim konusunda çok ilerlediği için ona İdris adının verildiği söylenir. Peki Hızır ne alaka diyenleriniz olabilir. Oradaki karmaşa aslında şu sebepten çıkıyor. Hızır ismini biz antik Yunan ismi olan Hermes'ten aldık. Hermes'in ve Mısır'daki versiyonu olan Tot'un özelliklerini incelediğimizde ise karşımıza şu nitelikler çıkıyor. Tanrılardan bilgi ve mesaj taşıyan aracılık görevi, ölümsüz olarak nitelendirilmesi ve bir yerden bir yere çok hızlı gidebiliyor olması. Şimdi işin bu efsane kısmı aslında nasıl ciddi bir realiteye dayanıyor birazdan anlayacaksınız. Enok gerek İsrailiyat kaynakları gerek kendi metinlerine göre 365 sene yaşamıştır.
Hatta detaya inersek bunun 65 senesi normal bir insan olarak, 300 senesi ise Tanrı'nın yanında onun yolunda yürüdüğü dönemler olarak anlatılır. Peki sonra ne mi olmuştur? Enok bizzat ölümü hiçbir zaman tatmayacağı gökteki diyara yükseltilmiştir. Yani gerçekten bir araca bindirilip götürülmüştür. Enok peygamberin kitabı insanlığa büyük bir uyarı yaparak başlar. Ondan sonraki nesillerin başına gelecek dehşet verici bir uyarı. Dünyanın ve üzerindeki herkesin sular ile helak oluşu. Unutmayın, kendisi Nuh peygamberin dedesi. Yani daha tufan olayı gerçekleşmemiş. Çok uzun yıllar öncesinden bahsediyoruz. Enok peygamber gençliğinde bir gün dehşet verici bir görü görür. Göklerin yarıldığı, yerlerin ve göklerin sularının kavuşup dünyanın helak olduğu bir görüntü. Enok korku içinde bu görüsünü babası Jared'e anlatır. O da, "Oğlum, senden sonraki nesilleri uyar. Bu Tanrı'nın bir uyarısıdır. Olacak olanın haberidir," der. Aradan seneler geçer, Enok büyür ve kitabında anlattığı gibi melekler günün birinde onun gözünü açmaya gelirler. İşte gönül gözü dediğimiz ya da üçüncü göz olarak bilinen gözün açılması kavramı budur. Ve o günden sonra Enok'un ilahi yolculuğu başlar. Enok döneminde dinler tarihi için önemli bir kırılım noktası yaşanır. Ve günümüzde 2 satır kitap okumamış insanların "Onların özgür iradesi yoktur, sadece emirlere uyarlar, nurdan yaratılmışlardır, asla kötülük yapmazlar" dedikleri melekler yoldan çıkmaya başlarlar. İnsanlık ilk yaratıldığında Tanrı, bakın özellikle kadiri mutlak yaratıcı demiyorum, nitekim Enok kitabında da öyle bir kelime geçmiyor. Tanrı, yani kelime anlamı olarak insanüstü yetenekleri olan ilahi yönetici, İnsanlık yaratıldıktan sonra onların kontrol altında tutulması ve sürekli olarak takip edilmesi için gözcü melekleri görevlendirir. Ve onlardan devamlı olarak kendisine rapor vermelerini ister. Ya kadiri mutlak yaratıcının yarattığı şeyden nasıl haberi olmuyor? Neden meleklerin ona rapor vermesine ihtiyaç duyuyor? Diyenler daha beklesinler, çünkü işler tamamen netleşecek. Bu gözcü melekler seneler boyunca insanların olması gerektiği gibi kalmaları hususunda denetlemelerini yaparlar. Bakın burası ilginç bir detay. Çünkü bu denetleme aslında insanların ilerlemesinin engellenmesi ve onların yaratıldıkları şekilleriyle, yani itaatkar olarak kalmaları için yapılıyor. Hatta kitapta sırf insanlar onlara verilen bilgiyi not aldılar diye Tanrı çok sinirlenir ve insan bunun için yaratılmadı diye kızar. İşte bu sebepten dolayı çağlar boyunca, özellikle de İsrailiyatta, bilginin yazılı olarak sonraki nesillere aktarılması ayıp sayılmıştır. Kitap olayları anlatmaya şöyle devam eder. Zaman geçtikçe bu melekler insan kadınlarını çekici bulmaya başlamıştır ve grubun liderlerinden olan Semiyaza 200 kişilik bir melek grubunu çağırarak planlarından bahseder. Bu davranışın günah ve yasak olduğunu biliyorum ve bunun için günün birinde en ağır cezaya çarptırılacağımı da biliyorum. Ama bunu yapacağım. Sizi zorlayamam. Ama bana katılacakların bunu bir sır olarak saklayacaklarına dair yemin etmeleri lazım, der. Melekler yeminlerini ederler ve grup gözlerine kestirdikleri insan kadınları ile çiftleşmeye başlarlar. Kimi kaynaklarda bu kaçırılıp tecavüz etmeyi de içerir. Seneler boyunca süren bu ilişkilerden çocuklar doğmaya başlar ve literatürde nefilim olarak bilinen canlılar karşımıza çıkar. Pek çok kaynakta bu canlılar karşınıza devler olarak da çıkmış olabilir. Ama dev kelimesinin sembolik bir anlam olduğunu da unutmayın. Ha evet, cidden fiziken normal bir insana göre çok daha üstün olduklarından her yerde bahsediliyor. Ama bir detay daha var. Sembolizmde dev kelimesi aynı zamanda ileri anlamında da kullanılır. Mesela bizzat Enok kitabında ruhen dev olanlardan bahseder. Yani Tanrı'nın sevdiği inançlı, itaatkar kullar olarak. Aynı şekilde medeniyet konusunda da ileri olan kavimlere devler kavmi denmiştir. Zaten bunu birazdan daha iyi anlayacağız. Meleklerin yasağı çiğnemeleri sadece insan kadınları ile çiftleşip çocuk yapmakla kalmaz. Onlara gizli göksel ilimleri de öğretmeye başlarlar. Özellikle de çocuklarına. Enok kitabı bunları aşırı detaylı şekilde yazıp hangi meleğin neyi öğrettiğini bile bize anlatır. Ama özetle yıldızların hareketleri, metal işleme ve silah yapma sanatları, mevsimsel döngüler, bilimsel bilgiler ve büyü sanatı gibi insanoğlunun öğrenmesinin yasak olduğu bilgileri kapsıyor. Arkadaş, Tanrı neden yarattığı insanın bilim, ilim öğrenmesini istemiyor diyenler için tekrar hatırlatma yapıyorum. İnsanın sadece itaat etmek için yaratıldığından bahsediliyor. Bunun için gardiyan gibi başımıza melekler dikiliyor. Ve sonra bu meleklerden bazıları bize bilim, ilim öğrettiler diye tufanla hepimiz yok ediliyoruz. Hatta kitabın pek çok yerinde bu tarz bilim öğrenen insanlar için günahkarlar diye bahsediliyor. Ve Tanrı onların yok oluşundan ve kanlarının akmasından keyif aldı diye de ekleniyor. Halen aranızda bahsettiğimiz varlığın kadiri mutlak yaratıcı olduğuna inanan artık kalmamıştır sanırım.
Güzel, çünkü hikayeyi bundan sonra bu bakış açısıyla dinlemeye devam ettiğinizde taşlar yerine oturacak. Dediğim gibi aradan nesiller geçer, insan ve melek ırkının çocukları dünyaya yayılır. Şimdi olaylara biraz bilimsel olarak da bakmak lazım. Çünkü kitap bir yerden sonra iyice bilimsel veriler sunmaya ve bilim kurgu sayılabilecek şeylerden bahsetmeye başlayacak. Herhangi bir türün çapraz üreme yapması aynı familyadan değillerse biliyorsunuz imkansız. Yani bir yunusla bir maymun çiftleşemez. Ama gelin görün ki melekler denilen canlılar ile insanlar çiftleşebiliyor. Hem de çocukları oluyor. Yani size uzun bir zamandır dediğim gibi melek dediğiniz varlıklar sandığınız gibi nurdan sadece emir almak için yaratılmış, özgür iradesi olmayan canlılar değil. Bu sadece Enok kitabında değil, defalarca farklı yerlerde daha karşımıza çıktı. Bunların videolarını hep yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Yeni takip edenler onları mutlaka izlesinler. Bakın melekler Tanrı'nın emrine karşı çıkıyor. İnsanlarla çocuk yapıyorlar. Onlarla yaşıyorlar filan. Arkadaş bu bildiğimiz Anunnaki hikayesi ve antik astronot teorisi giriş bilgisi. Enok kitabında zamanla bu Nefilim soyunun yozlaştığından, insanları iyice köle hale getirip sömürmeye başladığından, hatta hem dünyanın kaynaklarını şuursuzca tüketip hem de yaratılmış tüm hayvanlara karşı da zulüm edip onları tükettiklerinden bahseder. Ve o günleri insanlık için kaos olarak tanımlar. Aynı günümüzdeki gibi değil mi? Belki de dünyayı kontrol eden ve kaynakları tüketen dev firmalara da devler, titanlar dememizin daha derin bir sebebi vardır. Bir düşünün derim. Tüm bu kaos ve günahlarla geçen uzun yılların ardından Tanrı'nın baş meleklerinden olan Mikail sonunda dünyadaki insanların dualarını duyar ve olanları Tanrı'ya rapor etmek için onun katına yükselir. Aksi halde Tanrı'nın haberi bile yok olanlardan. Bunun üzerine Mikail, Uriel, Rafael ve Gabriel yani bildiğimiz büyük melekler Tanrı'nın huzuruna çıkıp düşmüş melekleri ve onlarla iş tutan insanları yargılamasını söylerler. Bunun üzerine Tanrı Uriel'i Nuh'a gönderdi ve ona gelen tufan konusunda ne yapması gerektiğini söyledi. Tanrı Rafael'e Azazil'i hapsetmesini, Cebrail'e Nefilimleri kontrol altına almasını ve Mikail'e de düşen melekleri yakalamasını emreder. Tabi bu olaylar öyle zannettiğiniz gibi Tanrı parmağını şıklattı, her şey çözüldü şeklinde olmaz. Bu meleklerin görevlendirilmeleri ve tufana kadar olan dönemde yüzlerce sene geçmiştir ve antik Sümer, Hindu metinlerinde de bahsedilen tanrıların savaşı denilen olay yaşanmıştır. Hatta Enok bu süreç içerisinde gelecek olan tufanın öngörüsünü gördüğü ve insan ırkının yok olmasını istemediği için defalarca melekler tarafından göklere çıkarılıp hem Tanrı ile görüşmüştür hem de düşmüş melekler ile görüşüp karşılıklı talepleri birbirine iletip barış sağlamaya çalışmıştır. Bakın bunlar bir film senaryosu filan değil. Bildiğiniz kitapta yazan şeyler. Ben tabii size sadeleştirip anlatıyorum. Enok kitabında bunları daha süslü püslü ve ilahi doneler ekleyerek uzun uzun anlatmış. Fakat tüm bu arabuluculuk işe yaramaz ve nihayetinde düşmüş melekler ve onlarla iş tutmuş insanlar kaybederler. Akabinde de tufan gelerek tüm düzeni yıkar ve bir devir kapanır. Düşmüş meleklerin liderlerinden olan Samyaza ve Azazel de yer altına zincirlenir ve yargı gününe kadar hapsedilirler. Peki ben demin size Enok kitapta Tanrı katına çıkıp iniyor dedim. Ama şimdi biraz da o konuyu inceleyelim. Çünkü orada verilen detaylar hem son derece bilim kurgusal hem de Hz. Muhammed'in, Hz. Musa'nın, Zulkarneyn'in yaşadığı olaylarında birebir aynısı. Muhammed peygamberin uçan, ışıklar saçan kanatlı bineği Burak. Musa'yı Sina dağından göklere çıkaran parlak bulut. Zulkarneyn'i göklerin katlarının ötesine götüren ateşler saçan araba. Hatta Yunan tanrısı Apollo'nun dünyayı gezerken kullandığı uçan, ateşler saçan atlı arabası. Ve bunun gibi daha sayısız örnekte çağlar boyunca göklere çıkarılan kişilerin anlatımları ve betimlemeleri hep aynı değil mi? Bu son derece dikkat edilmesi gereken bir husus. İşte bu olayı belki de bize en detaylı şekilde anlatan kişi Enok peygamber olsa gerek. Kendisinin kitabındaki anlatımı ile meleklerin onu göklere çıkardıkları araç etrafına ışıklar saçan parlak bir bulut gibiymiş. İçine girdiğinde duvarlarının ve yerlerinin şeffaf kristalden olduğunu bize anlatıyor. Bakın adamın devrinde cam yok. Kitabında bunları kendi algı ve teknolojik bilgi sınırı içinde yazıyor, unutmayın. Enok bu aracın onu dünyadan göklere taşıdığını, daha sonra etrafında kızgın alevlerin olduğu bir duvara gelip aracın onun içinden geçtiğini ve kendisini bir anda kristal taşlardan yapılmış Tanrı'nın dev evinin önünde bulduğunu söyler. Evin duvarları ve zemini kristalden mozaikler gibiydi. Temeli de kristaldi. Tavanı parlayan yıldızlar, çakan şimşekler gibiydi. Ve aralarında kızgın kerubiler vardı diye anlatır. Kerubilerin ne olduğundan ahit sandığı videomda size bahsetmiştim. Hani ahit sandığının kapağındaki altından melek motifleri.
Özellikleri ise sandıktan gelen enerjinin kanatları arasında transferini sağlayıp ortada Tanrı'nın görüntüsünü oluşturacak hologramı ya da enerjiyi yaratmaktı. Yani bildiğiniz teknolojik bir alet. Belli ki Enoch sarayın tavanındaki elektrik akımı ya da aydınlatma teknolojisinin bu sayede oluştuğunu bize anlatmaya çalışıyor. Ve unutmayın, eskiler bizim günümüzde elektrik ya da enerji dediğimiz kavramları her daim ateş olarak betimlemişlerdir. Dumansız ateş, parlak ateş, beyaz ateş hep bu olguyu refere eden sembolik anlatımlardır. Ya arkadaş abartma filan diyenler daha dursunlar. Devam ediyoruz. Enoch daha sonra çok daha büyük kristal bir yapıya geldiğini, zeminin ve çatının ateşten olduğunu, tarif edilemez büyüklükte ve yücelikte bir alana girdiğini anlatır. Ve orada Tanrı'nın tüm ihtişamıyla oturduğunu görür. Etrafında ise binlerce melek onu korumaktadır. Bakın olay artık iyice Star Wars'a döndü. Ve bu bir peygamberin kitabı, unutmayın. Hem de son derece önemli bir peygamberin. Enoch Tanrı'ya onunla savaş halinde olan meleklerin tekliflerini iletir. Ama Tanrı Enoch'a şöyle der. Korkma adaletin katibi adil Enoch. Yaklaş ve sözlerimi duy. Onlara de ki, neden yüksek ve sonsuz cennetten ayrılıp kadınlarla yattınız? Neden insanların kızları ile kendinizi kirlettiniz? Neden insanoğlunun arasına karışıp devler peydahladınız? Yüksek sonsuz bir hayat yaşarken neden kendinizi kadınların kanıyla kirlettiniz? Şimdi bu yaptıklarınızdan dolayı onlar da sizinle birlikte ölecek. Aslında daha sayfalar boyunca Tanrı sövmeye devam ediyor. Ama ben kestim. Çünkü insanı çok aşağılıyor. Açıkçası ağrıma gitti. Daha sonra Enoch huzurdan diğer melekler tarafından çıkarılır ve mesajı düşmüş meleklere iletmesi için yeniden araca bindirilir. Bu esnada o diyarda gördüğü bazı sıra dışı şeylerden de bahsetmeye devam eder. Mesela sakinlerinin parlak ateşten varlıklar olduğu bir yer gördüğünü ve bu varlıkların isterlerse bir anda insan gibi görünebilme yetenekleri olduğunu anlatır. En sonunda da o yapının içindeki ve dışındaki binlerce meleğin kanatlarını takarak dünyaya gitmeye başladıklarını ve savaşı başlattıklarını söyler. Şimdi isterseniz biraz durup soluklanalım çünkü biliyorum gerçekten şok edici detaylar. Bakın arkadaşlar, bazen yorumlarda bana sen Allah'a inanmıyorsun diyenler falan oluyor. Açıklık getireyim, burası ateizm savunması yapan bir kanal değil. Ben de ateist değilim. Hatta kendimi bayağı inançlı biri olarak görürüm. Ama benim inandığım Kadir-i mutlak yaratıcıdır. Yani her şeyi ol deyince olduran, ruhunu taşıdığımız, öyle işi gücü insanların basit işleriyle ilgilenmek olmayan, sürekli sizi asarım, keserim, yakarım demeyen, ondan korku duymamızı değil, sevgimizi önemseyen bir varlık olarak ben onu hayal ediyorum. Ve bu varlığı tıpkı diğer felsefi inanç sistemlerinin de belirttiği gibi herhangi bir kelime ya da betimleme ile tasvir edemeyeceğimize inanıyorum. Çünkü tüm alemi ve boyutları yaratan bir varlığın algımızın çok ötesinde bir varlık olması lazım, değil mi? Eminim pek çoğunuz da yaratıcıyı böyle gözünüzde canlandırıyorsunuzdur. O zaman arkadaş bu ne? Adam göksel bir katta tahta oturuyor. Etrafında ordular var. Meleklere haber vermesi dünyada olup bitenden yüzlerce yıl boyunca haberi olmuyor. Yüzyıllar süren bir savaş veriyor. İnsanları aşırı derecede değersiz ve küçük görüyor. Meleklerine kendilerini bizlerle kirlettiler diye kızıyor. İlmi, bilimi bize layık görmüyor. Sadece itaat etmemizi ve yaratılma amacımızdan sapmamamızı istiyor. Kitabı mutlaka temin edip okuyun. Daha çok fazla detay var. Gerçekten çok şaşırırsınız. Kitabın diğer alt bölümleri hakkında küçük bilgiler vermem gerekirse, Enoch kitabının 37. ve 71. bölümleri atasözleri kitabı olarak anılır. Burada gözcüler, kitabın devamında gelişen olaylar ve akabinde gelen kötü krallar hakkında bilgiler bulunur. Kitapta sorgulama gününde bir insan oğlu olan Mesih'in yeni çağda tahtında oturacağından bahsedilir. Ama bu olaydan önce bizzat demin bahsettiğim Tanrı'nın güçleri gelip bizi sert bir şekilde sorguya çekip cezalandıracaklarmış. Kısaca kendinizi bir uzaylı savaşına hazırlayın. Tabi ne zaman olur bilemem. Ama Enoch'un kitabında yazdığı şeylere bakarsak mevsimlerin kaydığı, insanların kendilerini tanrılar gibi gördüğü dönemlerden bahsediliyor. Tanrıların teknolojik tipler olduğunu düşünürsek biz de bayağı bir geliştik. Mevsimler de cidden fena bir şekilde kaymaya başladı. Kim bilir belki de zaman yaklaşmıştır. Kitapta uzaylı arkadaşların bu savaş sonrası bizi harcayıp başımıza Mesih denilen kişinin getirileceği ve bizi onun yöneteceğini söylüyorlar. Barış, huzur, bolluk, bereket yılları olacakmış. Ya ne sıkıcı hayatım var diyenler sabretsinler, görünen o ki hepimizin film gibi bir hayat olacak. Qumran kazıları sayesinde Enoch kitabının en bilimsel bölümü karşımıza çıkmıştır. Astronomi kitabı. Bu kitapta göksel objelerin hareketleri ve uzay hakkında bilgiler bizi karşılar. İşi daha ilginç hale getiren ise bu bilgiler Enoch'a bizzat göklerde geçirdiği senelerde Melek Uriel tarafından gösterilerek öğretilmiştir. Bu kitapta bana kara delikleri anımsatan şeylerden bahsediyor Enoch.
Bunların dışında detaylı mevsim döngüleri ve ay döngüleri hakkında da bilgiler veriyor. Bu kitap İsrail tarihine odaklanmış ve ağır bir sembolizm ve alegori kullanmıştır. Anlatılan olaylarda hayvanlar insanları sembolize ederken insanlar da melekleri sembolize etmiştir. Ağırlıklı olarak İsrailoğulların hikayesinin anlatıldığı alegorik bir bölüm olmuş. Bazı tarihçiler kitaba bu kısmın Eseniler tarafından eklendiğini söylemektedir. Ve tabi binlerce yıl öncesinin saf kitabı günümüze kalacak değil. Qumran'da bulunan kitaplar nihayetinde o eski kitabın günümüze aktarılmış versiyonları. Bu bilgiyi de seneler boyunca Eseniler gibi oldukça sıkı tarikatlar nesilden nesile aktarmışlardır ve unutulup gitmesini engellemişlerdir. Fakat daha sonra Hristiyanlık için tehdit olarak görülen Eseniler ve onların inanışı Romalılar tarafından Esenilerin yok edilmesiyle son bulur. Qumran parşömenlerindeki bu metinler 5 alt başlığa ayrılmış halde bulunmuştur. Haftaların kıyameti. Bu alt bölüm bize dünya tarihini 10 hafta olacak şekilde anlatır ve kitaba göre 7 hafta geçmiştir. Kalan 3 hafta ise bizim de içinde bulunduğumuz çağı ve geleceği anlatmaktadır. Hikaye zirvesine 10. haftanın 7. gününde çıkar ve şöyle devam eder. Yeni bir cennet doğacak ve ondan sonra uzun bir süre sonu gelmeyecek haftalar yaşanacak. Her şey iyi ve adil olacak. Kitap insanlığın başına gelecek felaketleri ve nihai son sonrası bazı seçilmişlerin demin bahsettiğimiz Tanrı'nın katında yaşayacaklarını anlatıyor. Klasik cennet cehennem hikayesi yani. Yine bu bölümde de günahkarların atılacağı dipsiz karanlık deliklerden bahsediliyor. Öğütler bölümü. Bu alt bölümde Enok'un oğlu Metuselah'a verdiği kısa öğütler vardır. Mektuplar bölümünde ise Tanrı'nın bilgeliğinden, adil olanın ödüllendirilmesinden ve kötü olanın cezalandırılmasından bahsedilir. Bölümde ölümden sonraki kader ve 6 kahinden de bahsedilir. Nuh'un doğumu bölümü ise oldukça parçalanmış bir şekilde bulunmuştur. Bu bölümde Nuh'un bir meleği andıran doğumundan ve görünümünden bahsedilir. Kitapta Nuh doğduğunda babasının ondan korkup hemen Nuh'un dedesi Enok'la konuşup oğlunun ışıl ışıl beyaz ve kırmızılı bir tene sahip olduğunu, gözlerinden parıltılar gibi parlaklığın çıktığını ve konuştuğundan bahsedilir. Hatta Nuh'un babası Lamek kendi babası Enok'a şöyle der. Bu çocuk insanoğlundan ziyade meleklerin çocuklarına benziyor. Sanırım babası bir melek der. Dikkat ederseniz daha sonra bu parlak konuşan bebek anlatımı Hristiyanlar tarafından İsa için kullanılmıştır. Ah bu Roma, sağdan soldan ne bulduysa hepsini çalıp kendi İsa'sında birleştirmiş. Kapanış bölümünde ise ışığın neslinden ve karanlığa mahkum günahkarlardan bahsedilir. Şimdi gelin olayları biraz tarihsel, mantıksal ve bilimsel olarak inceleyelim. Sümer inanışına göre hatta akabinde neredeyse tüm Orta Doğu medeniyetlerinde aynı inanç devam etmiştir. Dünyamız pek çok kez göklerden gelen varlıklar tarafından ziyaret edilmiş bir yerdir. O medeniyetler bu tanrılara Anunnaki demişler. İşte Enok'un kitaplarında gözcü melekler olarak bahsettiği ırk ile bu Anunnakiler arasında ciddi bir benzerlik göze çarpıyor. Ki Anunnaki kelime olarak da Anu ve Ki'den gelen göksel kral soyu demektir. Tıpkı melek kelimesinin anlamı gibi değil mi? Ve tıpkı Enok kitabında da geçtiği gibi Sümer inancına göre de bu Anunnakiler zamanla insan kadınları ile birlikte olmuş ve onlardan gerçekten bir soy meydana gelmiştir. Tarih boyunca pek çok firavun, kral ve hatta günümüzdeki kıçı kırık İngiliz kraliyeti bile bu soydan geldiğini iddia eden gruplardır. Popüler kültür bu arkadaşlara elit soy, yönetici sınıf demekte. Ve bu grup kendini mavi ve kırmızı kanın birleşimi olarak sembolize ederler. Yani güya tanrısal, yani uzaylısal olan mavi soyun insanlarla, yani kırmızı kan ile birleşmesi. Kısaca adamlar açık açık biz Nefilim soyuyuz demek istiyorlar. Hatta İngiliz bayrağındaki mavi kırmızı renkler, Amerikan bayrağındaki mavi kırmızı renkler, hatta çizgi romanlardaki en göze batan kahramanların mavi kırmızı kostümleri de işte hep bu ulusları ve bu tanrısal soyu refer eder. Kostümleri bu renklerden oluşan Superman, Spider-Man görüntüleriyle büyüyen çocuklar bu iki rengi her daim güven veren, koruyucu, kollayıcı olarak bilinçaltlarına işlerler. Ve nihayetinde Amerika, İngiltere gibi ülkelere farkında bile olmadan sempati duyarlar. Şuna bakın adamlar toplum kontrolü ve şekillendirmesinde nelere dikkat ediyorlar. Neyse, nihayetinde Anunnaki konseyi bu ırklar arası üremeden ve çoğalmadan hoşnut kalmaz. Ve Enlil'in emriyle insanlığın tufanla yok olması kararı alınır şeklinde hikaye devam eder. Benzer şekilde antik astronom teorisine göre Anunnaki denilen uzaylı ırkı dünyaya geliyor. Zamanla uzaylıların angarya işlerini yapmaları için maymunlar ile uzaylıların genetik yapıları modifiye edilip insan yaratılıyor. Anunnakiler bu insanları tanrı krallar olarak yönetiyor.
Zamanla hem Anunnakiler hem insanlar çoğalıyor. Büyük medeniyetler ve büyük yapılar kuruluyor. Piramitler, Sphinx gibi. Sonrasında Anunnakiler ve insanlar çiftleşip ürüyorlar. Ve tarihte yarı tanrı olarak bilinen kişiler ortaya çıkıyor. Ki bunların çoğu da zamanında bazı bölgelerin alt yönetici sınıfını oluşturuyorlar. Sonrasında işlerin kontrolden çıktığı çağ geliyor. Anunnaki prensleri arasında çatışmalar, yarı tanrı denilen insan Anunnaki soyu arası çatışmalar filan derken büyük tanrılar savaşı yaşanıyor ve akabinde gelen tufan ile birlikte her şey bitiyor. Sonrasında ise bu varlıklar dünyayı sadece insanlara bıraktıklarını ilan edip perde arkasına çekiliyorlar. Ya da biz öyle zannediyoruz. Ve bildiğimiz anlamda M.Ö. 6000 senesiyle modern insanlık tarihi başlıyor. Kanalımı takip edenler bu teorinin aslında çok da fantastik bir şey olmadığını artık anlamışlardır. Çünkü haftalardır bu kadim medeniyetlerden kalan sıra dışı yapıları, mitleri ve destanları sizinle paylaşıyorum. Yapbozun pek çok parçasını en azından bu konuda yerine yerleştirdiğimize inanıyorum. Zaten olaya bilimsel ve tarihsel de yaklaşırsak avcı toplayıcı, çoğunluğu mağarada saman evlerde yaşayan insan türünün pat diye bir anda tarih sahnesine gelişmiş Sümer medeniyetiyle çıkması pek de mümkün olmazdı değil mi? Düşünün, ana akım tarihe göre insanlar Sümerlerden önce 4-5 saman evden oluşan küçük yerleşkelerde yaşayan bir türken çok kısa bir süre sonra kanalizasyon altyapısından tutun tarla sulama sistemlerine sahip her türlü kanunu ve yürütme organları ile Sümer medeniyetini karşımıza çıkarıyorlar. Bana bu medeniyet sıçraması ve ana akım tarihin direttiği şekildeki haliyle insanlığın gelişimi mantıklı gelmiyor açıkçası. Özellikle Sümerlerden bile önce yaşamış son derece gelişmiş medeniyetlerin kalıntılarına dair izler bulmaya başlamışken. Zaten ana akım tarihe de çok inandığımı söyleyemem. İnsanlık tarihinin bildiğimiz kadarıyla %90'ına yakını ya kayıt altına alınmamış ya da yok olup gitmiş durumdayken herhangi bir kişinin de en azından araştırmayı seven entelektüel birinin ona anlatılan ve dayatılan tarihe inanmasını beklemek hata olur. Peki bu kitap neden 1946 senesine kadar gündeme gelmedi? Bu kadar mühim ve daha önemlisi inanç sistemlerini baştan aşağı sorgulatacak bilgiler neden saklandı? Aslında cevap sorunun içinde saklı. Sorgulama. Bir kişi herhangi bir şeyi sorgulamaya başladığı an hakikate giden yolda ilk adımı atmış demektir. Bakın mesela dinler tarihinden bir örnek vereyim. Hz. İbrahim örneği. Adam putperest ortamda doğuyor, sorguluyor, gidiyor önce aya, sonra güneşe, yıldızlara inanıyor. Daha sonra hepsini analiz edip nihayetinde bunların ötesinde bir varlık olmalı ki tüm düzeni yaratsın deyip inancını oluşturuyor. Ama gelin görün ki onun neslinden gelen dinler size sorgulamayı yasaklamışlardır. Mesela Yahudi inancında dini sorgularsanız anında dinsiz ilan edilirsiniz. Hakeza Roma'nın oluşturduğu Hristiyan dininde de sorgulayanlar her daim asılarak, yakılarak öldürülmüştür. Kısaca günümüz sistemi sizin gerçek din yolunda ilerlemenize izin vermiyor. Sadece onların anlattığı kadarıyla yaşayıp ölmenizi istiyorlar. İşte tam olarak bu olay Enok kitabının da başına gelen şey. Kadim inanç felsefeleri Roma İmparatorluğu'nda yayılmaya başladığında Roma ilk olarak bunları baskı ile susturacağını düşünür ve Hristiyanları yakarak, Kolezyum'da aslanları atarak cezalandırır. Bu arada o zamanlar bu grup kendilerine Hristiyan demiyorlardı. Hristiyanlık kelimesi Roma'nın uydurduğu bir terimdir. Ama inanç imparatorlukta hızla yayılır. Ve zaten eski gücünde olmayan Roma bunun bir sorun olacağını öngörerek tarihin en büyük stratejik manevrasını yapar ve imparatorluğun dinini değiştirir. Tabii bu minnoş bir ruhani atılım değil, politik bir hamledir. Hem din değiştirip hem de sonrasında papalık sistemi yani Vatikan'ı kuran Roma artık isyan eden halkın kontrolünü tekrar ele almıştır. Tabii insan doğası gereği konu inanç bile olsa elle tutulur, gözle görülür şeyler ister. Bu sebepten Roma yeni dininin adetlerini ve sembollerini oluşturmaya başlar. Bunun içinde özellikle paganların bayramları, sembolleri ve adetleri alınır. Onlara Paskalya filan gibi Hristiyan isimler konulur ve mutlaka bir ucu İsa'ya bağlanır. Ardından da yeni Hristiyanlara servis edilir. Ya bu nasıl ayyuka çıkmaz diyenler için Roma'nın nasıl bir imparatorluk olduğunu size anlatayım. Bu sembolik dönüşümü yaptıktan sonra Roma pagan dinini kafirlik olarak ilan eder ve bütün paganları öldürür. Evet, tarihin en büyük soykırımlarından birisi yapılır. Hem de sadece insanlar değil, bütün literatür yakılır, yok edilir. Hatta ve hatta kimilerine göre bu yıkım zinciri İncil'in hazırlanmasından bir sene sonra İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması ile tamamlanır ve insanlık tarihinin en büyük kaynaklarından birisi yok edilir. İşte aynı paganlara yapılan yıkım İncil dışındaki diğer kitaplara da yapılır.
Aşağı yukarı İncil'in oluşması 90 sene ve sayısız toplantı sonrası olmuştur. Romalılar inceledikleri binlerce kadim metinden Enok kitabının da dahil olduğu yazmalardan işlerine gelen kısımları İncil'e eklemiş, işlerine gelmeyen halkı isyana, itaatsizliğe, özgürlüğe yönlendirecek olanları da, ki bunların 30 kitap olduğu söylenir, apokrif ya da lanetli ilan ederek yakıp yok etmişlerdir. Ben sizin yerinizde olsam bu kitapları bir şekilde bulmaya ve okumaya çalışırdım. Sonuçta Vatikan'ın tehdit olarak gördüğü şey mutlaka hakikattir. Demin anlattığım şeylere dayanarak sizce Enok kitabına ne yapmış olabilirler? Ki düşünün, Enok kitabı o dönemlerdeki haliyle içinde bir miktar Musevi dokunuşlar da içermekteydi. Hani kitabın alt bölümlerinden bahsettim ya, işte onlar. Ama buna rağmen Roma işi şansa bırakmaz ve içinde uzaylıların insanları yarattığının ve bizi köle olarak gören, aşağılayan Tanrı denilen bir varlığın olduğu bu kitabı yok ederler. Onun yerine yaramazlık yaparsak bizi cezalandıran, uslu durursak ödüllendiren, Tanrı imajının daha tatlı sert anlatıldığı metinler tercih edilir. Evet, acı gerçeklerle dolu bir bölüm oldu. Şimdi kesin sen nasıl böyle dersin, nasıl şöyle dersin diyen tipler çıkacaktır. Ama tekrar ediyorum, bunlar bildiğiniz tarihi kayıtlar. Deminkiler de bizzat peygamber sözleri. Benim çok yorum katmama bile gerek kalmadı. Adam daha açık nasıl anlatsın? Bundan ötesi zaten E.T. filmi. Kanalda amacım size olabildiğince gerçekleri yansıtmak ve sunmak. Bunlar kimilerine ağır gelebilir, hakaret olarak algılayabilirler. Ama dediğim gibi ben de Kadir mutlak yaratıcıya inanıyorum ve onu arıyorum. Ama görünen o ki bu sistemi kuranlar onu bulmamızı ya da anlamamızı pek istemiyorlar. Dinler Tarihi serisi İslam videosunu ve onunla beraber Kur'an videosunu da hazırlamaya başladım. Detaylı bir video olacak, kolay hazırlanmıyor. Ama orada da özellikle Abbasilerin ve Emevilerin nasıl dini kendi çıkarları için dönüştürdüklerini göreceksiniz. Kanalın amacı kimsenin dinine laf etmek değil. Hep diyorum, din bir yoldur ve bireysel bir yoldur. İster Hristiyan olun, ister Müslüman, ister Budist, ister ateist. Kimse size bir laf edemez. Tabii siz kendi yolunuzu başkasına empoze etmeye çalışmadıkça. Tek başımıza dünyaya geldik, tek başımıza gideceğiz. Burada yaptığım eleştiri ya da ifşalar insanlar tarafından kurulmuş olan sahte ya da yozlaşmış dinlere, yani sisteme yapılan bir eleştiri. Bunu lütfen bireysel algılamayın. Umarım zamanla hepimiz yürüdüğümüz yol her neyse aradığımızı buluruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Videoları beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone olarak, beğen tuşuna basarak kanala destek verebilirsiniz. Katıl üyelerime de her ay verdikleri destek için ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.